Kan tahlili yaptırdınız. Ürik asitiniz yüksek çıktı. Daha doktor kontrolüne de çok var. Panik yaptın. Yapma. Gel bu ürik asit neymiş birlikte öğrenelim. Vücudumuz her gün eski hücreleri parçalar ve yerine yenilerini yapar. İşte bu parçalama sırasında bazı artık maddeler ortaya çıkar. Bunlardan biri de ürik asittir. Yani ürik asidi vücudumuzda oluşan bir çeşit çöp gibi düşünebilirsiniz. Bu çöpün büyük bir kısmını böbrekleriniz süzer ve idrarla dışarı atar. Eğer ki ürik asit miktarı erkeklerde 7 mg desilitre, kadınlarda da 6 mg'ın üzerine çıkarsa ürik asit yüksek kabul edilir. Sürekli olarak ürik asit 7 mg'ın üzerine seyrediyorsa bu durumda da eklemlerde kristaller birikmeye başlayabilir. Bu da gut dediğimiz hastalığa zemin hazırlayabilir. Şimdi temelde ürik asit iki sebeple yükselir. Birincisi vücudumuz gereğinden fazla ürik asit üretiyor olabilir. İkincisi ve daha sık görülen ise böbreklerimiz ürik asiti yeterince dışarı atamıyordur. Peki hocam ne yiyoruz da ürik asit yükseliyor? Evet, bazı yiyecekler gerçekten de yükseltebilir. Özellikle sakatatlar, fazla miktarda kırmızı et ve bazı deniz ürünleri ürik asiti arttırabilir. Alkol, özellikle de bira önemli nedenlerden biri. Bir de çok sık tükettiğimiz o şekerli içecekler var ya, hazır içecekler. Bunların içindeki bazı şekerler de vücudun daha fazla ürik asit üretmesine neden olabiliyor. Bakın, fazla kilo, insülin direnci ve metabolik sendrom da hiperürisemi ile birlikte seyreder. Buradan da anlıyoruz ki ürik asit yüksekliğinin tek nedeni et yemek değil. Yine ürik asit yüksekliğinin bir diğer nedeni de böbreklerin ürik asiti dışarı atamaması demiştik. Böbrekler iyi çalışmadığında ürik asit yeterince atılamaz ve kanda birikmeye başlar. Bunun dışında bazı ilaçlar da ürik asiti yükseltebilir. Özellikle tansiyon için kullanılan bazı idrar söktürücü ilaçlar buna neden olabilir. Yine vücuttaki çok sayıda hücrenin kısa sürede parçalandığı bazı hastalıklarda da ürik asit hızla artar. Ne bu durumlar? Bazı hematolojik kan hastalıkları. Yine kemoterapi sonrasında gelişebilen tümör lizi sendromunda da bu ürik asit miktarı hızla artabilir. Kısacası ürik asitiniz yüksekse hemen kesin çok et yedim bu yüzden oldu diye düşünmeyin. Yedikleriniz, kilonuz, alkol, şekerli içecekler, böbreklerimizin durumu, kullandığımız ilaçlar, bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekir. Bir de çok önemli bir bilgi, ürik asit yüksekliği sen hemen gut olduğun anlamına gelmiyor. Şimdi sizden isteğim en-nabzı açın, en son ölçülen ürik asit miktarınız ne? Yorumlara yazın, ortalamamızı görelim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sürekli kan tahlili yapıp panik yapan arkadaşınla paylaşmayı unutma.